Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil, mor, sarı ve krem olmak üzere 4 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Yanları çiçek detaylı, çok güzel, çok şık bir patik yaptım hanımlar. Patiğimiz bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Yeşil ipimiz ile patiğimize başlıyoruz hanımlar. Şöyle yeşil ipimin ucunda şu kadar bir minik bir ip bıraktım. 22 ilmek başlayacağız. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 22 ilmek atalım gelelim. 22 ilmeğimi attım. Hemen şu ucuna bir düğüm atıyorum. Baştan sona haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada kenar ilmeğim ile birlikte ilk 9 ilmeğimi yeşil öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından krem ipimi alıyorum. Krem ipimizi ekleyeceğiz hanımlar burada. Hemen şöyle krem ipimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Hemen ilk ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu hemen yeşilime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle. İlmeklerin tamamını sıra sonuna kadar krem ipim ile örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile. Evet bakın kremlerimi ördüm. Arka yüzde renk değiştirirken ipi arka tarafta bırakıyoruz. Şöyle çaprazlamasına kremin altından girerek yeşilimi aldım. Kalan 9 ilmeğimi yeşil ipim ile haroşa örüyorum yine. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi tekrar geri döndüm ön yüzdeyim. Artık bu çiçeklerimize başlayacağız hanımlar. Çiçeklerimiz 6 sıradan oluşuyor. Ön yüzde çiçeklerimizde ilk sıradayız. Bu çiçekli bölüm bitene kadar kenardaki 9 ilmek yeşilimizi yeşil olarak örüyoruz. Çiçeğimizde ilk sıra. İlk 9 yeşilimi örüyorum. Ardından bakın şöyle yine çaprazlamasına yeşilin altından alarak bakın yanlarda aralarda delik görüntü oluşmaması için. Buraya 5 tane krem öreceğim şimdi. 3, 4, 5. Yeşilimi alıyorum. Çiçeğimin yaprağını yapacağım şimdi. 3 tane yeşil ördüm. Tekrar kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Çiçeğimizin ilk sırasını oluşturduk. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Kremleri krem ile, yeşilleri de yeşil ile. Bakın yine renk geçişimi yaptım. İpimi arka yüzde bırakarak. 3 yeşilimi örüyorum. Yine kremimi aldım. 5 ilmek kremim var. Krem ipim ile örüyorum. Tekrar kremi arkada bırakıp yeşilimi aldım. Kalan 9 ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. Modelin birinci sırasını ön yüzde ve arka yüzde örerek tamamlamış olduk. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Çiçeğimizde ikinci sıramızı yapacağız. Yine 9 ilmek yeşilimi yeşil ile örüyorum. Evet 9 ilmeğimi ördüm. Kremimi alıyorum. Bu aşamada 1, 2, 3, 4 tane krem ördüm. Yeşilimi alıyorum. 2 yeşil, 1 krem, tekrar 2 ilmek yeşil ördüm. Kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum.
Modelimizde ikinci sıramızda bu şekildeydi. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Kremleri krem ile, yeşilleri de yeşil ile. Yine bakın yeşili arkada bırakıp kremimi aldım. Bir kremimi ördüm. Tekrar kremimi arkada bırakıp yeşilimi aldım. 2 yeşil ilmeğimi yeşil ile ördüm. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz. Gördüğümüz renklerle. Kalan 9 ilmeğim de yeşil. Modelin ikinci sırasını da arka yüzde tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi geri dönüyorum ön yüzde. Modelde 3. sıradayım. Yine kenardaki ilk 9 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Kremimi aldım. 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Hemen yeşilimi aldım. 2 ilmek yeşil. Tam ortaya 3 tane krem. Tekrar 2 ilmek yeşil. Ve kalan 3 ilmeğim krem. 3. sıramız da bu şekildeydi hanımlar. Şimdi yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. Bu şekilde arka yüzde örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzde çiçeğimizde 4. sıradayız. Bu aşamada şöyle mor ipimi de ekleyeceğim. İplerimiz karışmasın diye mor ipimi şöyle kestim hanımlar. İp boyu kısa olunca ipler de dolaşmaz. Yine kenardaki 9 yeşilimi örüyorum. Kremimi aldım şöyle çaprazlamasına. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 krem ördüm. Tam bu ortaya 3 ilmek mor öreceğim. Mor ipimi alıyorum. 3 ilmek mor. Şu birinci morum. Şu 2. Hemen şu mor ipimin ucunda düğümleyeceğim hanımlar buraya. Şu da 3. morum. Tekrardan kremimi alıyorum. Kalan 5 ilmeğim krem. 4. sıramızda bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde kremleri krem, morları mor, yeşilleri de yeşil olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde modelde 5. sıram. Bu sıramda yine kenardaki 9 ilmek yeşilimi örüyorum. Çaprazlamasına şöyle krem ipimi aldım. Buraya 4 tane krem öreceğim. 2, 3, 4. Ardından bakın mor ipimi de yine kremin altından çaprazlamasına aldım. 2 mor. Tam ortaya bir ilmek sarı öreceğim şimdi. Yine sarı ipimi de şöyle kısa bir şekilde kesmiştim. Bir ilmek sarı örüyorum buraya. Hemen sarı ipimin ucunda hanımlar buraya bir düğümlüyorum. Her eklediğimiz ipi düğümlüyoruz. Şöyle. Bir sarıdan sonra hemen yanına 2 ilmek daha mor örüyorum. Şöyle. Şu birinci mor ilmeğim. Şu da ikinci mor ilmeğim. Tekrar kremimi aldım. Kalan 3-4 ilmeğim krem. 5. sıramız da böyleydi. Şimdi yine arka yüzde sarıları sarı, morları mor, kremleri krem, yeşilleri de yeşil. Gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde çiçeğimizde 6. ve sonuncu sıramız. Yine 9 ilmek yeşilimi örüyorum. Şöyle çaprazlamasına kremimi aldım. 5 tane krem öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen mor ipimi alıyorum. Şöyle çaprazlamasına yine 3 ilmek mor. 1, 2 ve 3. Kalan 5 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. 6 sıradan oluşan çiçeğimiz bu kadardı. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Bakın şöyle ilk çiçeğimizi bitirdik. Şimdi bu çiçekli bölümlerde bir diş krem ipimiz ile haroşa öreceğiz. Sonra ikinci çiçeğimizi yapacağız. Öncelikle yine 9 ilmek yeşil ipim ile örüyorum. Tekrardan kremimi aldım. Kalan ilmeklerimizi de sıra sonuna kadar hepsini
krem ile örüyoruz. Çiçek aralarında böyle bir diş krem haroşamız oluyor. Ardından ikinci çiçeğe başlayacağız. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. İlk çiçeğimiz tamamlandı. Aynı şekilde hemen ikinci çiçeğimizi yapacağız. Aynı şekilde aynı sayılarla yapılıyor. Aynı hizadan. Tek fark şu. İlk çiçeğimizde mor kullandığımız yerlerde ikinci çiçeğimizde sarı kullanacağız. İlk çiçekte sarı kullandığımız yerde de ikinci çiçekte mor kullanacağız. Kafanız karışmasın diye yine çiçeğimizin ilk sırasını sizlere göstereceğim. Yine kenardaki 9 ilmeğimiz yeşil. Ardından şöyle çaprazlamasına kremimi aldım. 5 krem. 2, 3, 4, 5. Tekrar yeşilimi alıyorum. 3 tane yeşil çiçeğimizle birinci sıramız. İlk modelle aynı şekilde yapıyoruz. Yeniden kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Çiçeğimizde ilk sıramızı yaptık. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde modelin ikinci sırasıyla devam edeceğiz. Bu şekilde kafanız karışacak olursa hanımlar, videoyu biraz geri alarak ilk çiçeğin zaten her bölümünü, her sıra birinci, ikinci, üçüncü diye gösterdim. İlk çiçeğin sıralamalarını takip ederek ikinciyi de yapabilirsiniz. Dediğim gibi tek fark şu. İkinci çiçekte mor kullandığımız yerde sarı, sarı kullandığımız yerde mor kullanacaksınız. Ardından ikinci çiçek bitince yine araya şurada yaptığımız gibi bakın bir diş krem haroşa örüp üçüncü çiçeği aynı şekilde yapacağız. Üçüncü çiçeğin renkleri yine ilk çiçeğimizle aynı olacak bu şekilde. Üçüncü çiçekten sonra tekrardan çiçek arasına birer diş krem haroşa örmüştük. Aynı şekilde çiçekli bölümlerdeki ilmekleri krem haroşa ile örelim. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, toplamda 3 tane çiçeğimi yaptım. Geldim 3. çiçeğimden sonra da şurada bakın bir diş krem haroşamı ördüm. Şimdi bir diş haroşa öreceğiz. Yeşil ipimiz ile kremi kullanmayacağız. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar örelim. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine yeşil ipimiz ile örelim, gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı yeşil ipim ile ördüm geldim. Şimdi patiğimizin ön bölümüne oval görüntü verebilmek için şurada 3 tane desen var. Bunları yapacağız. Her bir desen 13 sıradan oluşuyor. Şimdi bu ön bölümde ilk sıramızı yapıyoruz. Bu sıramızda hanımlar 14 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kremimi alıyorum alttan. 4 ilmekte krem. 1, 2, 3 ve 4. Kalan 4 ilmeği örmüyoruz. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Krem ilmekleri krem, yeşilleri de yeşil ile örüyoruz arka bölümde. Bakın çaprazlamasına yine yeşilimi aldım. Kalan ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Modelimizde birinci sıramız bu şekildeydi. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelde ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar 12 ilmek yeşil örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar kremimi aldım. 4 ilmek krem. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Kremleri krem, yeşilleri de yeşil ile örüyorum. Arka yüzde ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tekrar ön yüzde modelde 3. sıramız. Bu sıramızda da 10 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle kremimi alıyorum. 4 tane krem. 3 ve 4. Sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile örüyorum.
Şimdi ön yüzde 4. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da 8 yeşil örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle kremimi aldım. 4 tane de krem. 3 ve 4. Tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz. Kremleri krem ile, yeşilleri de yeşil ile. Şöyle sıra sonuna kadar örüyoruz. Modelin 4. sırasını da arka yüzde bu şekilde tamamlamış olduk. Ön yüzde modelde 5. sıram. Bu sıramda da 6 ilmek yeşil örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çaprazlamasına kremimi aldım. 4 tane krem. 2, 3 ve 4. Tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Bu şekilde. 5. sıramızı arka yüzde böylece tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde 6. sıradayım. Bu sıramda 4 yeşil, kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Kremimi alıyorum. 4 tane de krem. Yeniden geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimi örüyorum. Gördüğüm renklerle. Evet. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde tam ortanca sıra 7. sıradayız. Bu sıramızda 3 yeşil öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. Kremimi alıyorum. 2 ilmek krem. Tekrar yeşilimi aldım. Bu defa ilmeklerin tamamını 7. sıramızda sıra sonuna kadar yeşil ipim ile örüyorum. 13 sıradan oluşan modelin tam ortasına yani 7. sırasına geldik. Bu şekilde örüyoruz. Tamamını ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi hanımlar gördüğümüz renklerle örüyoruz. Yeşil ilmeklerimi yeşil, krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde 7. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın krem ilmeklerime geldim. 2 kremimi krem ipim ile örüyorum. Tekrar yeşilimi aldım. Kalan 3 ilmeğim yeşil. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde 8. sıramız. 4 ilmek yeşil öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Kremimi alıyorum. 4 tane de krem. 1, 2, 3, 4. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. 8. sıramız da bu şekildeydi. Geri döndüm. 9. sıradayım. 6 ilmek yeşil örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kremimi alıyorum. 4 tane de krem. 3 ve 4. Tekrar geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerimi örüyorum. 9. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde 10. sıradayım hanımlar. Bu 10. sıramızda da 8 tane yeşil öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kremimi aldım. 4 krem. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle örüyoruz. Arka yüzde 10. sıramız böyle tamamlanıyor. Evet, ön yüzdeyim hanımlar. 11. sıramız. 10 ilmek yeşil öreceğim şimdi de. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kremimi alıyorum. 4 tane krem ve geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Evet,
ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde 12. sıramıza geldik. Şimdi de 12 ilmek yeşil örerek başlıyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kremimi aldım. 4 tane de krem. 3 ve 4. Yine geri dönüyorum. Arka yüzde tekrar ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. 12. sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz sevgili hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Hanımlar, modelde 13. ve sonuncu sıradayız. 14 ilmek yeşil örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 tane krem, pardon 4 tane krem, 3, 4. Tekrar geri dönüyoruz ve yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. İlk deseni bitirdik hanımlar. İlk modeli ön bölümde 3 desenimiz var. İlkini bitirdik. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bakın ilk modeli bitirdik. Model aralarında hanımlar makinesini de göstereceğim. Yeşil ile bir diş haroşamız var. Şimdi kremi kullanmayacağız. İlmekleri sıra sonuna kadar yeşil ipimizle örelim. Arka yüzde de yine düz örüp ön yüzde buluşalım. Evet, bir diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şimdi 13 sıradan oluşan aynı modeli ikinci kez tekrar edeceğiz. Aynı sayılarla aynı şekilde. Yani kafanız karışmasın diye ilk sırayı sizlere hemen göstereceğim. Bu modelin ilk sırasında ne yapmıştık? 14 yeşil örmüştüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kremimi aldım. 4 tane de krem. 1, 2, 3, 4. Ardından geri dönmüştük. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmüştük. 13 sıradan oluşan modelin aynısını tekrar ediyoruz hanımlar. Hiçbir fark yok. Aynı işlemi 3 kez tekrar edeceğiz. İlkini birlikte yaptık. İkinci modelin de ilk sırasını yapıyoruz şu anda. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelin ikinci sırasıyla yine devam edeceğiz. Bu aşamada hanımlar videoyu burada keseceğim. Sizler kafanız karışacak olursa videoyu geri alarak 13 sıradan oluşan modelin tamamını gösterdim. Videoyu geri alarak bu sıralamaları takip ederek ilk modelle aynı şekilde ikinciyi de yapabilirsiniz. İkinci model bitince yine araya bir diş yeşil haroşa öreceğiz. Sonrasında üçüncü modeli yapacağız. Tekrar üçüncü modelimizi de bitirdikten sonra yeniden bir diş yeşil haroşamızı örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümüne 3 tane desenimi yaptım. Ardından bir diş yeşil ipim ile haroşamı ördüm. Şimdi patiğimizin şu diğer kenarındaki çiçeklerimizi yapacağız. Öncelikle yine bir alt taban oluşturmak için kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 adet ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. 6 ilmek oldu. 7, 8, 9. Şöyle krem ipimi alıyorum. Çaprazlamasını alttan getirdim. Kalan 13 ilmeğimizi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Ön yüzde ilk tabanı oluşturduk. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde kremleri krem, yeşilleri de yeşil ile örelim gelelim. Evet, ön yüzdeyim hanımlar. Artık çiçeğimize başlayacağız. Çiçeğimizde ilk sıramız. Yine 9 ilmeğimizi yeşil ile örüyoruz. Şimdi kreme geçiyorum hanımlar. Krem ipimi aldım. 5 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kenarımızda çiçekten başlayacağız. İlk kenarı yaparken yapraktan başlamıştık. Şöyle bakın. Model simetrik görünsün diye çiçekten başlıyoruz. Yine bu defa modelin ilk sırasında mor ipimi aldım. İlk çiçeğimi yapıyorum. 5 kremden sonra buraya 3 ilmek mor öreceğim. Yine mor ipimin ucunu şöyle kremime düğümlüyorum. Bu şekilde. Şu ikinci mor ilmeğim. Şu da üçüncü mor ilmeğim. Tekrardan kremimi aldım.
Kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekildeydi ön yüzde. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde çiçekte ikinci sırayı yapacağız. Yine 9 ilmek yeşilimi örüyorum. Çaprazlamasına yine şöyle kremimi aldım. 4 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrardan morumu alıyorum. 2 ilmek daha mor. Tam ortaya 1 ilmek sarı yapacağım şimdi. Hemen sarı ipimi aldım. Bir tane sarımı ortaya örüyorum. Yine buraya hemen sarı ipimin ucunu da düğümleyeceğim. Yine bu renkli iplerimi kestim hanımlar. İp boyu kısa olunca ipler karışmıyor birbirine. Ucunu çekince geliyor zaten. Bir sarıdan sonra tekrardan 2 ilmek daha mor örüyorum. Kremimi aldım. Kalan 4 ilmeğim krem. İkinci sıramız da böyleydi. Yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Çiçekte 3. sıramız. Yine 9 ilmek yeşilimi örüyorum. Kremimi şöyle aldım yine. 5 tane krem. 3, 4, 5. Mor ipimi alıyorum. 3 ilmek de mor. 1, 2 ve 3. Tekrardan kremimi alıyorum. Kalan 5 ilmeğim krem. Çiçeğimizin 3. sırası böyleydi. Yine arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Çiçeğimizde 4. sıramızı yapacağız. Artık 4. sırada yaprağa geçeceğiz. Yine kenardaki 9 ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Çaprazlamasına tekrar kremimi aldım. Buraya 1, 2, 3. 3 tane krem ördüm. Yeşilimi alıyorum. 2 tane yeşil. Ortaya 3 tane krem. Ve tekrar yeşilimi aldım. 2 tane yeşil. Kalan 3 ilmeğimizi de krem ipimiz ile örüyorum. 4. sıramız da böyleydi. Arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde de 5. sıradayım. Yine aynı şekilde ilk 9 ilmeğim yeşil haroşa. Kremimi alıyorum. 4 ilmek krem öreceğim buraya. 1, 2, 3, 4. Tekrar yeşilimi alıyorum. 2 yeşil, 1 krem, tekrar 2 yeşil ve kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 5. sıramız da böyleydi. Yine arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde çiçeğimizde 6. ve sonuncu sıradayız. Yine kenardaki 9 ilmek haroşamı öncelikle öreceğim. Ardından tekrar kremimi alıyorum. 5 tane krem. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrardan yeşilimi aldım. 3 tane yeşil. Kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğim krem. Şimdi arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Buradaki ilk çiçeğimizi tamamladık. Şimdi ikinci çiçeğe geçmeden önce yine bu çiçekli olan bu kremli bölümdeki 13 ilmek krem ile öreceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde. Yani araya bakın, şuralarda olduğu gibi. Krem bir diş haroşa örüp ikinci çiçeğe geçeceğiz. Bu ilk kenarda olduğu gibi ilk çiçekte mor kullandık. İkinci çiçekte de sarı kullandığımız yerde mor kullandığımız yerde sarı kullanacağız. İkinci çiçeğimizde yine aynı ilk çiçek gibi yapacağız. Tekrar araya bir diş krem haroşa ördükten sonra 3. çiçeği yapacağız. 3. çiçekte ilk çiçekle aynı olacak. Bakın şöyle baktığımızda simetrik görüntü olacak çiçekler arasında. Bu şekilde 3. çiçeğimizi de yaptıktan sonra buraya yine krem ile bir diş haroşa örelim. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin bu diğer kenarındaki 3 çiçeğimi de bitirdim, geldim.
Şimdi artık krem ipimizi kullanmayacağız hanımlar. Bir diş haroşamızı yeşil ipimizle öreceğiz. Başlangıçta da bakın bir diş yeşil haroşamız var. Buraya da bir diş yeşil haroşamızı öreceğiz. Bu aşamada krem ipimizi de kesip ucunu arkaya düğümleyebiliriz. Buraya ön yüzde düz, yine arka yüzde düz ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm. Krem ipimi de kestim. Ucunu arkaya düğümleyip gizledim. Şimdi artık ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesimimizi yapıyoruz bu şekilde. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamlamış oluyoruz. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü örerken bu kesim yaptığımız bakın ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkartacağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını keselim, ardından buluşalım. Evet, ilmeklerimi kestim hanımlar. Buraya şöyle 2 tane bir zincir oluşturacağım. Sökülmesin kenarımız diye. Ardından ipimi de kesiyorum. Şimdi patiğimizin şu geniş bölümünden ilmekler çıkartarak tabanımızı yapacağız. Taban bölümünde misin alışış kullanılabilir. Fakat ben yine şöyle bir tık daha uzun kapalı uçlu yine 3 numara 2 şiş kullanacağım. Hemen şurada bakın geniş olan bölümden ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek buradan şöyle ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Şu ikinci ilmeğim. Hemen şurada ipimin ucunu düğümlüyorum. Devam ediyorum. Bakın şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bu şekilde ilmekler çıkartıyoruz. Bu uçtan şu uca kadar toplamda hanımlar 89 ilmek çıkartacağız. Bu şekilde şu diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet, 89 ilmeğimi çıkarttım, geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimizin tamamını yine sıra sonuna kadar haroşa örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi burundan başlayarak tabana geçeceğiz hanımlar. Burada ilmek ayrımı şöyle olacak. Burun kısmına 9 ilmek ayırıyoruz. Toplam ilmeğimizden 89'dan 9'u çıkartınca burun ayırdığımız 9 ilmeği çıkartınca geriye 80 ilmek kalır. 80 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 40'ar ilmek düşer. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için bu kenar ilmeğimle birlikte bu ilk 40 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 3, 4, 5, 6 bu şekilde 40 ilmeğimizi örelim, gelelim. Evet, 40 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Saydığımızda şu kenarda da 40 ilmek kalıyor. 9 ilmekten sonra geri dönüyorum. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 9 ilmek öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri dönüyorum. Burada 9 ilmek ile bir diş haroşamızı ördük. Hanımlar, tabanımız 13 ilmek olacak. 13 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 13.
Şimdi 13 ilmek oldu hanımlar. Kesimler başlayacak. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir tane alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Tabanda yapacağımız işlem bu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de yine kesimimi yaptım. Geri dönüyorum. Bir kez daha yapalım birlikte. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de yine yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 13 ilmek üzerinden bu şekilde örülüyor. Hanımlar, biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Yanlarda 3'er ilmeğim kaldı. Şimdi bu aşamada tekrar şu 3 ilmeğimi alıyorum sağ şişime. Şimdi bu aşamada tekrar kesimlere devam edeceğiz. Yine tabanımda son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Bu sonuncu ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Burada 2 ilmek kaldı. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa öndeki hemen 2 ilmeği de keserek örüyorum. Burada ekstra bir kesim yaptım. Şimdi kenardaki son 3 ilmek hariç tabanımda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın 3 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini bir keserek ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yanlarda 2'şer ilmek kaldı. Tekrar tabanımda bir ilmek kalana kadar öreceğim. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu bir ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. İkisini kestim. Ardından geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi tabanımda son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Burada da yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Tekrar geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Artık kenarda bir ilmek kaldı. Yani son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu kenarda ilmeğimiz kalmadı. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar tabanımda 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Burada da yine öndeki 2 ilmeği kestim. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini yine keserek örüyorum. Böylece burada hanımlar 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek ile patiğimizin arkasını öreceğiz. Arka topuk bölümüne geldik. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu aşamada son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. 6 ilmek kaldı. Hemen şuralarda kenar ilmek yerleri var. Bakın, ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 8 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örüyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Tekrar ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Sağ kenarda geri dönüp ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmek çıkarttım. Tekrar 7 ilmek oldu. Aynı işlemi yapıyorum. Son 2 kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yine geri döndüm. Aynı işlemi yapacağım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2'yi kestim. Geri dönüyorum. Hemen burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz.
Şimdi hep birlikte topuk bölümünü örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü tamamladım. Geldim, artık bu ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak şöyle kesimimi yapıyorum. Şuradaki ipimiz var. Bunun ucunu da atlatarak gizleyeceğim. Şöyle. Tamamını kesiyoruz ilmeklerin. Patiğimizin örgü bölümünü burada tamamlamış oluyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Bu kenarda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığ yardımı ile şöyle dibine batarak burayı düz hale getiriyorum. Şöyle. Şimdi kenar tığlamamız var hanımlar. Bakın şöyle tek sıradan oluşan. Bunu da şu şekilde yaptım. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. İpimi tığıma doladım. Kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Sık iğne tekniği ile kenar tığlamamızı yapıyoruz. Bu şekilde. Patiğimizin çevresini dolanalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini dolandım. Kenar tığlamamı yaptım. Bakın şuraya kadar getirdim. Artık burada da 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimin ucunu şöyle arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle ipimi şöyle düğümlüyorum. Burada ucumuzu gizliyorum artık. Patiğimizi tamamladık. Diğer uçlarımızı falan hepsini iplerimizi gizledim. Patiğimizin içi dışı tertemiz olsun. Evet. Patiğimiz görüntü itibariyle bakın. Şöyle hanımlar. Haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek, ayağı saran bir model. Çok şık, çok zarif. Hemen mankene yağıma giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım hanımlar modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte modelimizin ayaktaki duruşu da şöyle. Bakın patiğimizin kenarları şöyle, tabanımız, bakın diğer kenarımız, topuğumuz, bakın önden duruşu yine bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.